Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Takipçilerimin nerelerden izlediğini görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bugün sizlere hem pratik hem de oldukça lezzetli bir tarif paylaşacağım. Tarifimiz için 3 dilim karpuz kullanıyorum. Öncelikle karpuzu videodaki gibi küçük parçalara ayırıyorum. Bu şekilde ezmek çok daha kolay oluyor. Bu işlemi dilerseniz ezerek de yapabilirsiniz. Dilerseniz blender kullanarak da kolayca hızlayabilirsiniz. Ben daha pratik olduğu için blender kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi karpuzları blenderdan geçiriyorum ve tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar bu işlemi sürdürüyorum. Sizlere şöyle kıvamını da göstereyim. Gerçekten harika bir kıvamı oldu. Şimdi hazırladığımız karpuz suyunu süzgeçten geçirelim. Bu aşamada süzgeçte kalan kısmı kaşık yardımıyla hafifçe ezerek içindeki suyun tamamen süzülmesini sağlayalım. Böylece daha berrak ve pürüzsüz bir karpuz suyu elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi sadece posası kaldı. Tarifimiz için 4 su bardağı karpuz suyu elde etmemiz gerekiyor. Eğer 4 su bardağı karpuz suyuna ulaşmazsanız 3 su bardağı karpuz suyu ve 1 su bardağı su ekleyerek ölçüyü tamamlayabilirsiniz. Videoda benim 3,5 su bardağı karpuz suyu çıktı. Yarım su bardağı da su ekleyerek ölçüyü tamamladım. Dilerseniz son bardağı tamamen su yerine farklı bir meyve suyuyla da tamamlayabilirsiniz. Mesela vişne suyu, kayısı suyu ya da elinizde bulunan başka bir meyve suyu kullanılabilir. Bu tamamen damak zevkinize bağlı. Eğer karpuzun pişmiş aromasını ve kokusunu sevmiyorsanız bu tadı dengelemek için aromasını daha baskın bir meyve suyu eklemeniz de iyi bir seçenek olacaktır. Daha sonra uygun bir kabın içerisine karpuz suyumuzu ekleyelim. Şimdi karışımın içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı da mısır nişastasını ekliyorum. Daha sonra malzemelerimiz birbiriyle özdeşinceye dek güzel bir şekilde karıştıralım. Şimdi karışımı süzgeçten geçirerek tamamen pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Bu aşama daha berrak ve ipeksi bir sonuç için oldukça önemli. Daha sonra bir adet limon kabuğu rendeliyorum. Bu hem aromayı zenginleştirir hem de karpuzun o yoğun kokusunu dengelemeye yardımcı oluyor.
Daha sonra şöyle güzelce karıştıralım. Hazır olan karışımımızı uygun bir tencerenin içerisine alalım. Artık ocağa alıyorum ve orta ateşte pişirmeye başlıyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan orta ateşte pişirme işlemine devam ediyoruz. Kıvam almaya başladıkça karışımımız daha yoğun ve pürüzsüz bir hale gelecek. Bu şekilde hem topaklanma oluşmaz hem de pürüzsüz bir sonuç elde ederiz. Kıvam oluşmaya başladığında içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırarak karışımın tamamen bütünleşmesini sağlıyorum. Bu aşama peltemizin çok fazla yapışkan olmamasına yardımcı olacaktır. Yaklaşık 10 dakika içerisinde karpuz peltemiz artık hazır hale geliyor. Bu arada sizin evinizde yaptığınız favori bir tarif varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Böylece hem birbirimize fikir vermiş oluyoruz hem de ben de deneme fırsatı bulurum. Ayrıca içerisine ekstra olarak fındık, fıstık gibi kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Ya da servis aşamasında benim yaptığım gibi sonradan da ekleyebilirsiniz. Şu an karışımımız tamamen pürüzsüz ve kıvamını almış durumda. Bu noktadan sonra ocağın altını en kısa alıyor ve yaklaşık 2 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Tarifin ince detayına kadar anlatmaya çalıştım. Eğer takıldığınız bir yer olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Müsait oldukça cevaplamaya çalışıyorum. Küçük boy yuvarlak bir borcam kullanıyorum. Öncesinde borcamı yıkayıp hafif ıslak bırakıyorum. Bu sayede tatlımız kalıba yapışmayacaktır. Damak zevki farklılık gösterebilir. Bu yüzden beğenmeme ihtimaline karşı ilk denemede küçük bir porsiyon yapmanızı öneririm. Hele özellikle karpuz kokusunu sevmiyorsanız kesinlikle denemenizi önermiyorum. Şimdi üzerini güzelce düzleştiriyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra en az 2 saat dinlendirelim. Mümkünse bir tel ızgara üzerine alarak alt kısmının da eşit şekilde soğumasını sağlayalım. Ardından servis aşamasına geçebiliriz. Ben kare şeklinde dilimlemeyi tercih ettim. Ancak bu tamamen sizin sunum zevkinize kalmış. Sıcak yaz günlerinde soğuk soğuk tüketebileceğiniz, içinizi ferahlatacak hafif bir tarif oldu. Şöyle bir dilimini yakın çekimle sizlere göstermek istiyorum. Ben fındıkla süsledim. Siz dilerseniz fıstık, fındık veya sevdiğiniz farklı kuru yemişlerle de süsleyebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün sizlere yazın çok sevilen ferah bir karpuzlu pelte hazırladım. Eğer bu tarif hoşunuza gittiyse kanalımda buna benzer birçok pratik ve lezzetli tarif bulabilirsiniz. Yeni tariflerimi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda fikirlerinizi, önerilerinizi ve yapıcı eleştirilerinizi paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Evinizde sağlık, mutluluk ve huzurunuz hiç eksilmesin. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.